kasaba meydanında canlı heykel olarak çalışan bir adam saatlerdir hareketsiz duruyor. Hareket edemiyor çünkü tam yakın mesafeden, korkutucu, bir zombi tarafından dik dik bakılıyor. Bir şey, gerçek bir zombi kıyametine neden oldu. Ve şimdi her yerde bir cehennem var ve tüm kasaba meydanı yürüyen ölülerle kaynıyor. Zombiler, kalan insanlara agresif bir şekilde saldırır ve onları canlı canlı yiyorlar. Her yer kan ve bağırsaklarla kaplı. Bir zombi inatla altın saçlı heykelin gözlerine bakmaya devam ediyor. Adam, elinden geldiğince kımıldamama çalışıyor ve dakikalardır hatta nefes bile almıyor. Böyle devam ederse, bayılacak. Ancak hareketsiz bedeni yavaş yavaş sahibini yüzüstü bırakmaya başlıyor, bacaklarına kramp giriyor, uyuşmuş elleri şimdiden titriyor ve en kötüsü burnu kaşınmaya başlıyor. Endişesinden, şakağından aşağı yavaşça bir damla ter damlar. Aniden, yakındaki bazı zombiler bir adamı yakalar ve onun çığlığı sonunda sinir bozucu zombinin dikkatini dağıtır. Sonunda adam nefes alır ve bu sinir bozucu duruşu biraz değiştirme şansı yakalar. Korkudan kendini tutamaz. Bu sırada zombiler kurbanlarını parçalara ayırır, kan ve bağırsaklar her yöne uçuşur ve onlardan biri tam omzunun üzerine düşer. O anda rahatsız olur ve kusmamak için mücadele eder. Etrafına iyice bir göz atmaya ve meslektaşlarının ne durumda olduğuna bakmaya karar verir. Neşeli palyaço Barty maalesef hayatta kalamadı. Sonuna kadar kahramanca savaştı, ancak güçler eşit değildi. Ressam Pascal'dan geriye kalan tek şey kanlı bir tuval ve şövalyesinden sarkan kopmuş bir koldu. Ama siyaha boyanmış el arabası adamı oldukça iyi. Sadece bu da değil, el arabasıyla salyangoz hızıyla hareket ederek, yavaş yavaş uzaklaşmayı bile başarıyor. Kahramanımız meslektaşına içtenlikle destek veriyor ve ona başarılar diliyor. Ama sonra, birdenbire, birinin kopmuş kafası için kavga eden iki zombi belirir. Kafa ellerinden doğrudan el arabasına düşer, hareket eder ve kalan yaşam belirtilerini verir. Zavallı el arabası adamı kendini toparlamaya çalışır ama sonunda kusar. Etrafta dolaşan zombiler, tökezleyen kurbanı görür ve acımasızca üzerine saldırır. Direnmeye çalışır, ancak boşuna. Arkadaşının yenilgisini izleyen adam, zar zor fark edilen bir gözyaşı döküyor. Ve zombilerin çoğu meslektaşını yemekle meşgulken, kahramanımız kaçmak için durumu kullanmaya karar verir. Adam cesaretini toplar, bugün ölmeyeceği mantrasını söyler, merdivenlerden aşağı atlar ve bacağını burkur. Yüksek bir çıtırtı ve ardından gelen çığlık, hemen tüm meydanın dikkatini çeker ve topallayan heykelimizi takip etmekten çekinmezler. Ara sokağa döner ama zombiler ayak uydurur ve kendinden emin bir şekilde onu takip etmeye devam eder. İzlerini kapatmaya çalışıyor, bloğun etrafında dönüyor ve köşeyi dönerek beton bir merdivenin altına saklanıyor. Zombiler yavaş yavaş geçer ve kahramanımız temkinli bir şekilde merdivenlerin altından çıkar. Herkesi geride bıraktığını düşünerek, şansına gerçekten seviniyor ve robot tarzında muzaffer bir şekilde dans etmeye çalışıyor. Ancak yavaşça arkasını döndüğünde, sevincinin yeni, daha da büyük bir ölüler kalabalığını kendine çektiğini fark eder.